ve Çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak bir ülkede kendisini beğenmiş ve boş yere savurganca para harcayan bir kral yaşarmış. Kralın bu zaafını anlamış olan iki kafadar dolandırıcı bir plan yapmışlar ve bir gün kralın huzuruna çıkmışlar. İki kafadar krala muhteşem bir kumaştan yeni bir giysi hazırlamayı teklif etmişler. Öyle ki bu kumaşı sadece aptal olmayan ve işine layık olanlar görebilecekmiş. Bu kralın çok hoşuna gitmiş. Tebaasındaki aptal ve liyakatsız kişileri anlayabileceğini düşünerek hemen kabul etmiş. Ertesi gün iki dolandırıcıya hemen ödenek ayrılmış. Küp küp altınlar verilmiş. Muhteşem kumaşı dokumaları için sarayın büyük bir odası onlara verilmiş ve büyük bir dokuma tezgahı kurulmuş. Birkaç gün içinde iki dolandırıcı odaya kapanmış ve çalışmaya başlamış. Saraya dokuma için verilen malzemelerin geldiği sayısız sandık gelmiş. Herkes merakla bekliyormuş. Geceleri bile odada mum ışığında tezgahın dokuma sesleri geliyormuş. Kral çok merak etmeye başlamış. Giysinin durumunu sormak için terzilerin yanına bir vezirini yollamış. Vezir kapıyı çalmış ve içeri girmiş. "Kralın giysisi ne durumda? Kralımız çok merakta," diye sormuş. Terzilerden birisi elinde kumaş varmış gibi tutarak "Neredeyse tamamlamak üzere efendim. Bakın şu kumaşın güzelliğine," demiş. Vezir hiçbir şey görememiş ve kendisinin aptal ve liyakatsiz olduğunu kimse anlamasın diye hiçbir şey söylemeden odadan ayrılmış. Günler geçmiş. Tezgahlar tıkır tıkır çalışmaya devam etmiş. Derken bir gün krala haber gitmiş. "Muhteşem giysiniz tamamlanmış efendim," demişler. İki dolandırıcı kralın yanına gelmişler. Ellerinde bir giysi tutarmış gibi duruyorlarmış. Kral hiçbir şey göremeyince içinden "Ben de aptal ve kral olmaya layık biri değil miyim yoksa?" diye geçirmiş. Ama hiçbir şey söylememiş. Terzilerden biri "Hemen üzerinize giymek ister misiniz kralım?" demiş. Kral tabii hemen giyelim, muhteşem bir elbise olmuş," demiş. Terziler kralın etrafında dört dönerek görünmez giysinin orasını burasını düzeltmişler. Kralı giydirmiş gibi yapmışlar. Kral "Sanki üzerimde giysinin ağırlığını hissetmiyorum," demiş. Terzilerden biri "Sayın kralım, bu kumaş öyle hafiftir ki giyen kişiye hiçbir ağırlık hissettirmez," demiş. Kral aptal olduğunu anlamasınlar diye bir şey söylememiş. Kral halkına kıyafetini göstermek için sabırsızlanıyormuş. Her yere duyuru yapmış. Kralın büyülü giysileri sadece akıllı olanlar görebilecek diye. Sonunda kral tören ekibi ile tahterevanının üzerinde halkın arasından geçmeye gitmiş. Kral geçerken halk şaşkın şaşkın iç çamaşırları ile tahterevanda duran krala bakmışlar. Birbirlerine bakıp söylenmeye başlamışlar. Bir uğultu oluşmuş. Birden bir çocuk kalabalıktan sıyrılmış ve kralı işaret ederek "Kral çıplak! Kral çıplak!" diye bağırmış. Herkes kralın dolandırıldığını anlamış. Kral da dolandırıldığını anlamış. Ama bozuntuya vermeden töreni tamamlayıp sarayına dönmüş. İki kafadar dolandırıcı ise küp küp altınları alıp çoktan uzak diyarların yolunu tutmuş.